Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videomda 100 litrelik akvaryuma yaklaşık 1000 adet bitki tohumu ektiğimi sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda da su ekleme ve balıkları ekleme halini ve de sanıyorum 3 haftalık halini paylaşıyor olacağım. Önceki videomda hatırladığınız üzere bir paketi az nemli lav kırığı akvaryumuna iyice doldurmuştum. 8. gündeki haliyle bu şekildeydi. Daha sonrasında 10 gün 15 gün beklemeden köklerin iyi tutunduğunu fark edip akvaryuma su eklemeye başladım. İlk etapta suyu çok dikkatli eklemeniz gerekiyor. Çünkü kökler çok hassas oluyor. 1000 tohumun 1000'i de kesinlikle zaten çıkmıyor. Çıkan tohumların hepsi de tutunmuyor. O yüzden bazı kayıpların olması mevcut. Su mercimeği gibi suyun üstünde gezinen, daha doğrusu bitki tohumları çıktıktan sonra kökü tam oturmuyorsa su mercimeği gibi suyun üzerinde geziniyorlar. O da çok rahat toplanılabilir hale getiriyor. İsterseniz toplarsınız, isterseniz özellikle lepistes akvaryumuna sahip kişiler onları o şekilde bırakabilir. Belki doğan yavrular aralarında gizlenebilir. Gördüğünüz gibi hava hortumuyla yavaş yavaş suyu ekledim. 5 litrelik pet şişeye su ekledikten sonra akvaryumdan yukarı kısma koyup aynı akvaryuma sifon uygular gibi bu şekilde ters sifon uygulama yöntemiyle akvaryuma su ekledim. Sonrasında da normal bir tabak ya da herhangi bir elinizi tutarak bir karış civarında su doldurduktan sonra kalanını daha rahat doldurabiliyorsunuz. Lav kırığında daha önce de anlatmış olduğum gibi bu şekilde kökleri tutunuyor. Sonrasında 2 gün bekledikten sonra akvaryuma artık balıkları eklemeye hazır hale geldi. Şöyle bir durum oluyor. Biyolojik denge oturuyor mu oturmuyor mu diye konuşulabiliyor. Benim kendi düşüncem lav kırığı ve bitki tohumlarıyla orada bir hayat zaten başladığı için biyolojik dengenin yüksek ihtimal oturduğu yönde. Tabii ki de kesinlikle ne kadar süre su beklerse ve ne kadar sirkülasyon sağlanırsa biyolojik denge daha sağlıklı olacaktır. Ancak bu şekilde yapıyorum ve herhangi bir kayıp oluşmuyor. Yaklaşık 10 gündür kovada tuttuğum lepistes balıklarını da bu şekilde akvaryuma ekliyorum. Sadece iç filtre var. İç filtrenin içinde bu sıva süngeri denilen çok küçük gözenekli bir sünger var. Bunu 2-3 liraya alabilirsiniz. Japon pazarlarından ya da inşaat malzemesi satan yerlerden. Bunu iç filtrenin şekliyle, iç süngerin şekliyle aynı şekilde kestim ve iç filtrenin içine yerleştirdim. Şu anlık sadece iç filtreyi kullanıyorum. Dış filtre ile ilgili başka planlarım var. Diğer dış filtre kenarda duruyor şu anda. Onunla ilgili başka planlarım olacak. Belki Japon balığı akvaryumunu ayarlayacağım. Çünkü lepisteslere çok kuvvetli geldi ve inanılmaz akıntı oluşturuyor. O akıntıyı kesmenin de birçok yöntemi var ama lepistes akvaryum için o kadar bir akıntıya gerek yok. Balıklar bu şekilde, filtrede bu şekilde. Filtrede bu süngeri kullanmamın sebebi de çok küçük gözenekli olduğu için içinde bu biyolojik BioLife'ın süngerleri gibi bakteriler daha güzel tutunuyor. Zaten bir süngeriniz ne kadar mukosa gibi olursa, ne kadar böyle jel kıvamına gelirse bilin ki o kadar biyolojik döngü orada oturmuş düzeyde. Bunu çok küçük iç filtre kullananlar içindeki süngerden çok rahat anlayacaklardır. Ya da Sansan 602, 603 ikisi de sanırım benzer markalar, modeller. Onları kullananlar da Sansan'ın en üst kısmında bulunan o siyah süngerle o çok gözenekli olan mavi sünger arasındaki farktan anlayacaktır. Tabii hepsinin ayrı işlevi var. Akvaryumda balıkları ekledikten sonra balıklar çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Gayet sanki hiç bu akvaryumdan 10 gün uzaklaşmamışlar gibi. Hep burada bulunmuşlar gibi davranıyorlar. Yaklaşık yine 50-60 civarında lepistes var. Şubat ayı gibi sanıyorum doğmuşlardı. Oldukça renkli hale geldiler. Oldukça farklı
çeşitleri oldu. Yani farklı renklere bürünmeseler de farklı tarzları oldu. Kimisi leopardımsı bir parlaklık kazandı. Kimisi daha koyu oldu. Kimisinin kuyruğu daha kızıllaştı. Bu şekilde balıklar. Bitki tohumlarıyla da ilgili şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten videolarda da göreceğiniz gibi bitki tohumları gayet güzel bir şekilde oluştu. Üzerinde küçük küçük lava taşlar var. Bunlar daha çok aralarında tohumun tam tutunamadığı ya da tohumun üstüne gelen ya da tohumun alt kısımda kalmış olan taşlar oluyor. O yüzden iyice yeşillendikçe üzeri kısımda gözüken bu taşlarda zamanla zaten dipte kalmış oluyor. Akvaryumun dibi daha da bir yeşil hale gelmiş oluyor. Bunun dışında daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bu bitkinin 3-4 ay boyunca sulak alanda yaşadığını, daha sonrasında da susuz alanda yaşadığı için akvaryumda uyum sağlamadığı yönünde bir bilgi vardı. Bu bilgi yönünde de bana çok mantıklı geldi. Hem akvaryumlarda bitki tohumu yaşartıyorum hem de bu saksının içinde hafif sulak bir halde, sanki bataklık varmış gibi bitki tohumlarını ekmiştim. Onların da son hali bu şekilde. Bitkiler iyice uzadıktan sonra, yani bu saksının hizasını yaklaşık 7-8 santim geçtikten sonra artık normal su vermeyi keseceğim. O zaman da o bitkilerin bakalım kurak halde yaşayabilip yaşayabilemeyeceğini görüyor olacağız. Videolarımı çekmeye devam ediyorum. Bana desteğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, iyi seyirler.